Herkese selamlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hello friends. Namaskar dostum. Nайтиха. Всем привет. Hello Suzanne. Hola a todos. Esselamu aleyküm. Eyyühel astıfa. Evet, herkese selamladığımıza göre artık videomuza geçelim. Bu videoda Zeymek tekniğini uygulayarak bu hissenin analizini gerçekleştireceğiz. Hissemiz Hindistan'dan Reliance Endüstri, biliyorsunuz. Hindistan'da iki borsada işlem görüyor. Biri NSE, yani Hindistan Ulusal Borsası'nda ve Bombay Borsası'nda. İsterseniz gelin hemen periyotlarımızı açalım. Zeymek tekniği bize bu hisse hakkında neler söyleyecek, yörüngelerimizi bir görelim. Evet, birinci zaman döngümüz şurası, şuraya kadar. İkinci zaman döngümüz buraya kadar. İkinci zaman döngümüzden başlayalım. Hemen açalım bizim zaman çizgilerimizi. Evet, yörüngelerimizi açalım. Şu ana periyot. Ana periyot yörüngesini bir görelim ilk önce. Nerede olduğuna bakalım. Ana periyot yörüngesinde ikinci zaman döngüsünde gördüğünüz gibi 0.5 orta çizgimiz, yani zamanın yarısına gelinmiş. Burada bir ortalama bir kapanış olacak mecbur. Bu zaman döngümüzün ana periyodundaki direnci gördüğünüz gibi buradan geçiyor yörünge. Hemen oraya bir fiyat etiketiyle yapacağı hareketleri göz önünde bulundurarak açısal olarak şöyle bir fiyat atalım. En azından ana periyotta ikinci zaman döngüsünde direnç hangi noktadan yörüngesel devam ediyor onu görelim. 2900'ler. Hemen bir alt periyoduna geçelim. Bir alt periyodunda bakalım zaman fiyat yörüngelerimiz ne taraftan gidiyor ona bakalım. Bunu kapatalım. Yerini alt periyodu açalım arkadaşlar. Evet. Bir alt periyodunda da gördüğünüz gibi 382 geçilmiş. Onda da 0.5 direncimiz var. Aşağı yukarı aynı bölgelere denk geliyor. Biraz üstünde. Yani bizim aslında 3 periyodunda, yani ikinci zaman döngüsündeki 3 periyodunda ortalamaların buluştuğu nokta şurası. Buralar bizim direnç bölgemiz. Buralarda oyalanacaktır fiyat. Hedef bu bölge. 382 burada, 0.5 burada, aynı bölgeye denk geldiği için aşağı yukarı direnç. İsterseniz onun da bir atalım şuraya doğru bir. Şurası muazzam bir direnç bölgesi gördüğünüz gibi, 23. kat burada. Kanal, buradan bir kanal tepesi geçiyor. Orası da sağlam bir direnç bölgesi. Bir de en alt periyoduna bakalım. 3. periyodunda, ikinci zaman döngüsünde onun yörüngesi nasılmış bir de ona bakalım arkadaşlar. Bu da şurada. Evet. Şöyle baktığımızda bu periyottan 0.5'ten red yemişiz. Gördüğünüz gibi içeriye bir dönüş, tekrar 382 üzerine, şurada 236 yapılmış, taban burası. 382 üzerinde tutunma çabaları, altına girilmiş, üstüne çıkılmış filan. Burada bir W formasyonu yapıyor gibi fiyat. Tabii şöyle baktığımız zaman hemen en yakın dirençlerini bir görelim. Fiyatın şuralara kadar sarkacağını düşünelim. En azından şu bölge test edilecektir. Burada daha fazla dayanamazsa 382'ye kadar dönüş yapabilir. Yani en kötü ihtimal burası diyebiliriz. Hadi biraz oyalandığını varsayarsak bu bölgeyi şurada kapatabilir.
Yani şu dirençleri toplaması gerekebilir. Düşerek toplarsa şuralara kadar sarkma o işlemi yapabilir. Şöyle baktığımızda zaten şurada bir destek var. Desteğe kadar düşme ihtimali olabilir. Şu bölge. Gel bakalım. Evet, şurası destek. Evet, desteğimiz şurada. Şu bölgesi. Aşağı yukarı biraz daha yukarısı gibi. Evet. En kötü senaryo burası. Evet, en kötü senaryomuz burası arkadaşlar. Tamam. Şimdi ana periyotta pardon 3. periyotta 382'nin hedefi, o da 0.5, o da bu bölgede. Şuranın geçilmesi lazım. Buraya da bir fiyat atalım. Yani buradan dönüşte aşağı yukarı şuralara denk gelecek. Şöyle geldiğini düşünürsek, evet, bu bölgeler direnç olacaktır. Tamamdır. Şimdi bu ikinci zaman döngümüzü bir kenara bırakalım. Bunlar oluşacak yörüngeler, dirençler. Bunu kapatalım. Yalnız bu 0.5 aklınızdan çıkmasın. Bu 0.5 burada illaki ortalamaya dönme çağrısıdır bu. Yani burada artık bir kapanış yapmak zorunda. En azından bu bölgeyi geçmek zorunda. Yani şurada benim öngörüm, yani burada bir W formasyonu çalıştıracak diye düşünüyorum. Yani şu işi yapacak gibi duruyor. Evet. Hatta şöyle siyah yapalım. Evet, böyle bir formasyon çalıştıracak gibi duruyor burada. Şimdi ikinci zaman döngüsünde olayı kapatalım artık. Geçelim birinci zaman döngüsüne. Belirleyici, yön belirleyici. Evet, birinci zaman döngümüzde şu görmüş olduğunuz burası ikinci zaman döngüsü, burası birinci. Buradan hemen büyütelim. Yani biraz daha küçültelim onu. Evet. Şimdi bu zaman döngümüz buraya kadardı. Bu buraya kadar. Hemen bunu biraz bir açalım. Kat olarak fiyatın katları vardı. Bunlar da 26'ya kadar birinci zaman döngüsünde. Evet, bunu gösterelim. Evet, bu ana periyodumuz. Ana periyodumuzda 764'ün üzerindeyiz. Direncimiz kanal tepesi. 26. kat direncimiz. Ana periyotta önümüz boş. Yani ana periyot direncimiz, yörüngemiz yok. Onun için bu ana periyodumuzu kapatalım. Ya da dursun. Şöyle yapalım. Bunun bir alt periyodunu da alalım. Daha temiz bir görüntü yakalamaya çalışalım. Evet, bir alt periyodunda onda da 764 üzerine çıkmışız. Kanal tepesi artık aşılmak istenecektir. Yani şuradaki direnç bölgesi 3472'ler, 3400, 4000'ler diyebiliriz. Amaç burayı aşabilmek. Burayı aştığımız zaman önümüz 26. kata kadar gitmesi beklenir. Yani şurada eğer üstüne bir çıkış yapabilirsek, tabii ki çıkamazsak alttan şu zaman çizgisiyle beraber yükselişimiz başlar. 764 ile 1 arasında burada
buranın testi beklenir arkadaşlar. Bu test gerçekleşmezse, yani başarısız olursak bu bölgeye kadar, bu zamana kadar beklemek zorundayız yatayda. Şimdi bir alt periyoda bakalım. Yani şu fiyatın gitmek istediği bölge bu bölge. Kaç sene içerisinde aşağı yukarı 15 yıl içinde bu bölgeye ulaşmak isteyecek. 15 yıl sonra göreceğimiz fiyatlar gibi gözüküyor. Şu bölgeden çıkış yapabilir. Bir alt periyoda geçelim. Bu da şurada. Onu bir açalım. Evet, bu kanalımızın içinde hareket ediyoruz. Diğerlerini bir kapatalım. En azından şunu kapatalım bir. Evet. Temiz bir görüntü yakalamaya çalışalım. Hatta bu direnci de biliyoruz artık. Onu da kapatalım. Evet. Önemli kriterlerden birisi kanal içerisine dönülmüş. Buradan 05 786 618 en alt noktalı olan kanalımızın tepesinden dönülmüş gördüğünüz gibi sürekli. Oradan red yemişiz. Geriye döneceğiz. Zamanımız gelmedi diye. Zamanı bekleyeceğiz burada. Bu zamanla birlikte yukarının testi gerçekleşecek. Gördüğünüz gibi en alttan ikinci periyotta 618 taban çalışması var. Bu 618, yani burada 05 618 786, burada 618 isteyecek fiyat. Oraya kadar gelmişken, yani şuraya kadar gelmişken fiyat buradan şurayı da isteyebilir. Yani en alt periyodun 382'sini de isteyebilir. Çünkü sürekli o bölgeye, şurada gördüğünüz gibi taban yapılmış. Sürekli taban yapılmış. Burada bir 0.5 sarkması yapılmış. Evet, 382'yi kendimize taban yapmışız. Burası tekrar test edilmek istenir. Şöyle baktığımızda fiyatın sanki şu bölgeden bir aşağı kırılım yapacakmış gibi duruyor. Yani şu bölgedeyken şu hareketler beklenir. Şimdi yukarıdan gelmişiz aşağıya. Şuradan 0.5'i test edeceğiz. Orada tutunamayacağız. 21. katı kıracağız. Burada 618 desteğini alacağız. Bu 618 desteğimiz bizi zamanda 764'e kadar direncimizi götürecek gibi. Evet. Şu hareketler. Ve buradan da bir kırılım gerçekleşebilir. Geriye 618'i hemen kırıp tekrar kuvvetlice yukarı çıkış yapabiliriz. Bu şekilde fiyat devam edebilir. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Buradan geldik. Tekrar dönüş yapabiliriz hızlı bir şekilde, kuvvetli bir şekilde. Eğer buradan direkt inersek fiyat burada tabii daha da aşağılarda 1147, gördüğünüz gibi ikili dip çalışması gibi olacak sanki. Burada ikili dip yapıp tekrar yukarıya dönecek gibi duruyor fiyat. Hedef buralar. Şurada bir geri dönüş yapıp buradan devam edebiliriz. Burada şöyle gösterelim. Evet, şöyle gidebiliriz. Şu 22. katı test edeceğiz gibi. Burada bir de 22. kat, yani Fibonacci'sine bakmamız lazım. Hadi ona da bakalım. Buraya kadar gelmişken. Evet. Evet. 382'den sürekli red yemişiz. Gördüğünüz gibi. Buradan yukarı çıkış 618 dönüşü 05. 05 değil de burada herhalde 382'ye kadar sarkacak. 618 dönüşü çünkü bu. Burada şuralara kadar çıkarması beklenir.
Buradan artık tekrar buralar test edilip şuradan da şuraya bir dönüş yapıp tekrar buralara çıkıp şurada artık şu hareketleri sergilemesini bekleriz. Evet, fiyat burada. Şöyle yaptığını düşünürsek buradan şu bölgeyi şu şekilde esnettiğini düşünebilirsek fiyat bu şekilde devam edecektir yoluna gibi düşünüyoruz. Evet, burada artık fiyatın burayı kırması beklenecek. Bundan sonraki yolu böyle gidecektir artık. Evet. Şimdi bu periyodumuzda da direncimiz şu noktalarda karşımıza çıkacak. Aşağı yukarı yine aynı. Yani 2900 seviyeleri ne kadar? Fibonacci burada gördüğünüz gibi 22. katı geçildikten sonra önünde sadece 764 var. Engel olarak bu bölgeyi rahat geçecektir. Çünkü o bölgeden gelmiş. Yani bu yörüngeden gelmiş zaten. Aynı yörüngeye tekrar girişi zorlamayacaktır. Sadece şu 764'ün üzerine çıkarken biraz sorun yaşayacağız. Burada tutunma çabalarını görebiliriz artık. Evet, bir de bunun birinci zaman döngüsünde en alt periyoda bakalım. En alt periyodumuz şu noktalı kanalımız arkadaşlar. Onu biraz belirginleştirelim. Evet, kanal içine sürekli dönüşler var. Şuradaki ihlalden sonra içine dönüş. Burada 382 taban yapılmış. Yukarıya tekrar 764 dönüşü, tekrar 382 yapılmış. Tekrar kanal tepesi yörünge olarak test edilmiş. İzin alınmamış tabii ki burada. Tekrar içeriye tekrar dönülmüş. Şimdi aynı taban muazzam bir şekilde çalışacaktır burada. Eğer ki şu 0.5 kurtarırsa 0.5'te de dönüş beklenebilir. 382'ye kadar sarkmaya da bilir. Lakin burada bizim bir 618'imiz var. Bu 618'e uğramak isteyebilir. Şöyle baktığımız zaman hangi periyot 618 o? Ona bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi bir üst periyodun 618'i var. Tabii burada 764 zamansal çizgimiz var. Bu bizi 618'e getirir. Benim beklentim aslında buraya kadar sarkmaması, buradan dönüş yapmasıdır. Tabii burada gidemediği bölgeyi kırdığını düşünürsek şu şekilde bir geri dönüş yapıp tekrar şu hareketleri görebiliriz. Evet. Evet, burası test edilebilir, edilmeyebilir. Fiyat buradan da dönebilir. Şöyle baktığımız zaman şurası gibi gözüküyor. Tabii buralar takip edilecek artık. Şuraya baktığımızda bir desteğimiz var mı burada? Direncimiz burada. Evet. Şuraya kadar bekleyebilir fiyat. Evet. Şuralar. Evet. Bu periyotta değişimimizi bitirdik artık.
noktalı periyodumuzda da gördüğünüz gibi 0.5 desteğimiz var. Burada bir zaten şurada bir tepki alınmış. Ondan sonra tekrar aşağı inilmiş. Bunun altına düşülürse artık bu ay olabilir. Yani bu ay buradan düşülürse şu şekilde hareketler beklenebilir. Yani şu bölge üstündeyiz halen şu an. Bu ay şu bölgeyi geç düşmemesi gerekiyor. Düşerse tabanı kırar. O fiyatı da görelim. Evet, 1317'ler 1317'ler güzel çalışacak burada. Buranın üstünde kalmamız gerekiyor. 1317'ler. Evet, bunu da gördükten sonra periyotlarımızın yörüngelerini tamamladık. Şimdi ikinci yani ZMT tekniğinde kullandığımız ikinci yöntem, ona geçelim. Merdiven yöntemi. Bunun için haftalığa dönelim. Haftalıkta şöyle açalım haftalığımızı. Evet. Merdiven stratejisinde kullanmış olduğumuz teknikler ve kanallarımız. Evet, burada kanalı kırmışız artık. Geriye bir retest yapılacak gibi duruyor. Baktığımız zaman ne olur? Burada kırılım var. Ne yapacağız burada? Yapacağımız tek şey aslında şurada taban aramalıydık. Burada bir taban oluşmamış gördüğünüz gibi. Direkt kırılmış buradan itibaren. Yani en son tabanımız burası bizim. En son tabanımızdan direkt kırdığı için yukarıyı şu şekilde kırdığı için artık burada taban aramamıza gerek yok. Sadece şurada bir taban var. Aslında onu kullanabilir miyiz diye bakalım. Ama burası da taban sayılmıyor zaten, altından geldiği için, kırdığı için, yani direkt kırdığı için. Burada yapacağımız işlem sadece kanalı kullanlayabiliriz. Yani şöyle yapacağız, taşıyacağız. Şu şekilde taşıyabiliriz ancak direkt kırılımda. Şöyle yapmamız gerekiyor. Evet. Şöyle bir onları inceltelim. Evet, bir gayet net görelim. Hatamız var mı? Evet, burası tamam. Sanki şurada gibi. Evet, bu da burası. Şöyle baktığımızda tekrar inceleyelim. Baktan. Evet, tamamdır burası. Evet. Direncimiz burada. Yöngösel olarak buradan aşılmak isteyecektir. O da 382 Fibonacci seviyesi. 2 kez denenmiş. ...382 iki kez denemişiz. Tekrar taban yapmışız. Burada artık bu sefer 618'e kadar gideriz diye düşünüyorum. Oradan tekrar dönüp buradan desteğimizi alıp üstüne çıkarız. Burayı aşmamız biraz zor olacak. Bu bölge. Ondan sonraki tabii ki burada 0.5'ler bizi tutacaktır. Bu bölgeye kadar gelinebilir.
Şimdi tersine mühendislik yapacağız. Şu kanalı biraz uzatalım. Şöyle. Şuradan alalım şunu. Şöyle getirelim. Tamamdır. Evet. Mühendisliğimizi tersine yapacağız şimdi arkadaşlar. Her zamanki gibi değil. Aşağıdan yukarı doğru değil. Kanalları taşıdığımız için komple bize alt periyotlardaki dirençleri lazım. Evet. Şimdi şöyle bakarsak 618'ler bizim bir önceki tavanlarımız. Şöyle daha küçültelim, tamamdır. Şimdi bunu 618'e taşımamız lazım bunu. Belirleyici bir nokta bulmamız lazım kendimize. Evet, şurasını buldum ben. Şurası 618'in geçtiği yer. Evet. Daha sonra tekrar düzeltme işlemi yaparız. Bu 618'in geçtiği noktaya bakalım. Şöyle. Tam köşeye denk geliyor. Alalım şöyle. Evet. Tamamdır. Evet. Şu an görüntüye bakalım. Tamamdır. Şöyle kaldıralım. Şuraya belirleyici nokta olarak koyalım. Altına getireceğiz. Tamamdır. Şurayı da şöyle üstten yapalım. Evet. Şimdi düzeltmelerimizi yapabiliriz. Kaydırma yaptıysak. Şöyle baktığımız zaman burası doğru. 0.5. Düşene bakalım. Düşende bir sanki şurası 618 teması gibi. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Hatta biraz da sarkmış. Tamamdır. Evet. Evet, şu anki hazırlamış olduğumuz kanalımız tamamdır. Burası kırıldığı için artık şunu biraz renklendirelim, belirginleşsin. Şu yapalım. Şunu yapalım. Tamamdır. Evet, gördüğünüz gibi bir sarkma işlemimiz olacak gibi burada. Tepki aldığı bölge aslında sağlam bir bölge. Burada zaman çizgimiz var. Bu zaman çizgimizde zaten şuradan düşmüşüz. Şu bölge zaman çizgisinin öyle, yani tren burada dönerken zaman çizgisi aşağıya göndermiş. Şurada bizim bir zaman çizgimiz daha var. 764. O da bizi buraya getirecek gibi gözüküyor. Evet. Bunu da bırakalım. Şimdi merdiven stratejisi, yani ZM tekniği kullandığımız merdiven tekniği. Bunu da burada bırakalım. Kalsın. Bir de fiyatın ilk günden itibaren şöyle göstereyim. Bu yörüngeler arasında oluşturmuş olduğu bir ne var arkadaşlar? Bir düzen var, bir ahenk var. Yani bu yörüngeler arasında gidip geliyor yukarı aşağı fiyat. İşte bu gidip gelmeler düzenli ve oranlı oluyor. Bu düzenli ve oranlı oluşundan dolayı
en başından itibaren bir periyot, yani bir kanal oluşturuyor, trend oluşturuyor. Günlükte bir de ona bakalım. O düzenin, ahengin oluşturmuş olduğu trende bakalım. Ana trend. Şöyle baktığımızda biraz büyütelim. O trendimiz en başından beri fiyatın hayatına başladığı günden beri devam eden trend. Buradan itibaren almışız. Evet, 618'den dönüş var. Borsaya ilk ekrana düştüğü anda direkt 618'e çarptırmışlar. Oradan başlatmışlar. O da aşağı düşerek başlamış hayatına. Ondan sonra 618 bölgesinin üzerine çıkılmış. 786 kanal tepesi. Tekrar 786'ya gelinmiş. Pardon, 764'e gelinmiş. Bu 764'ten tekrar kanal tepesi yapılmış. Şu an ortalamalar bu bölgede toplanıyor. Artık yukarı kanal kırılım işlemi gerçekleşebilir. Her ihtimale karşı bu kanalın üstüne çıkmak isteyecektir fiyat. Bu kanalın üstüne çıkarsa hacimler artık kuvvetli gidecektir yukarıya yönlü. Evet, kanalımız burada. Kanal kırılımı. Sürekli artık kırmışız, içine girmişiz, kırmışız, içine girmişiz. Burada tutunmaya çalışmışız. Tekrar içine dönmüşüz. Artık sanırım bu son deneyişimiz ve bu deneyişimizi de kırıp artık geçip gidecek gibi fiyat. Bunun direncine bakarsak artık buradan da gözüküyor. Fiyatı günlükte takip etmek lazım dönüşünü. Muazzam bir yükseliş bekliyor gibi fiyatı. Evet, bu fiyat buradan döndüm dediği anda artık yukarı gidilir. Şimdi burada bir de Fibonacci'mizi hazırlayalım. Şöyle bir gösterelim onu da. 21. katla 22. kat arasındaki Fibonacci'ye bakalım. Şuradan itibaren bakalım, sonra büyütürüz. Biraz detaylı yapalım, yani doğru yapalım. Şöyle milimetrik dahiyata biraz fark ettiriyor. Evet, burası oldu. Bir de aşağıyla ilgilenelim. Biraz büyütelim bunu da. Tamamdır. Bir kilitleyelim bakalım. Evet. Fiyatı gördüğünüz gibi hep 382'den geri dönüş yapmış. Üstüne çıkmış 382, üstüne çıkmış 382. Buradan tekrar dip yapıp bu sefer kırmak için uğraşacak bu bölgeyi. 618'imiz var. Şimdi buradan geri dönüş birden sarkarsak aşağı doğru ne yapacağız? Buranın Fibonacci'sine bakacağız. Evet, fiyat geri geldiği için bu sefer tersten alt periyotlara bakacağız. Mesela nereden geri gelmiş? Buradan üstüne çıkmış ve buradan geri gelmiş diyelim. Buradan şöyle tersine mühendislik. Tamamdır. Evet, buradan bir geri dönüş olmuş. 0.5'ten yukarı dönülmüş tekrar. 0.5'in desteği alınmış. O zaman ne yapacağız? Buradaki bir alt periyoda da bakacağız. Nerede bizim? Evet, şurası.
Burası tamam gibi. Evet, burada şu bölgeyi test edeceğiz gibi duruyor. Gördüğünüz gibi. Hatta şunu şöyle biraz uzatalım. Tamam. Bu kadar yeterli. Pardon, yanlış oldu. Düzeltelim buradan. Evet. Şimdi fiyatına bir de böyle bakalım. Evet, desteklerimiz, Fibonacci'lerimiz güzel çalışmış. Evet, burası tamam. Evet, destek burada. Gördüğünüz gibi. Burası çalışacaktır. Buradan artık tepki alması beklenecek. Şimdi şöyle baktığımız zaman geri dönüşlere bakalım. Burada hep ana periyottan çalışmış. Üst periyottan çalışmış. 0.5 786. Buradan sonra artık geri dönüşlerde şuralar geçerli. 0.5 bir daha çıkılmış. O zaman ne yaptık? Sayalım. 1, 2, 3. Bir tane daha ekleyebiliriz. Dördüncüsü. Dördüncü periyodu. Evet, onu da alalım. Şuradan ekleyelim. Evet, en alt periyotta 618 sayılacak. Gördüğünüz gibi tamamdır. Evet, bu iki nokta, şurası ve burası. Bunlara dikkat edeceğiz. Buralardan dönüş alacağız. Evet, şu an bir de ortalamalarımıza bakalım. Ana periyotta ne yaptığımıza bakalım. Evet, ana periyotta hareketli ortalamalarımızda, periyotlarımızda şöyle en büyük periyodumuzda, aylık periyodumuz hareketli ortalamaları oluşturmuş olduğu görüntü bu. Evet, burada gördüğünüz gibi üstüne dönme çabaları. Buradan desteğimizi alıp sanki yukarı gidecekmişiz gibi direkt, çünkü hiç periyot bozulmamış, periyodun gidişatını bozmamışız hiç. Gördüğünüz gibi periyodumuz halen yükselende. Şöyle ufak bir eğim var ama önemli değil, düzeltir. Ve alt periyotta, haftalık periyoda bakalım. Haftalık periyotta tavan yapılmış, tabandayız. Artık haftalık periyotta gördüğünüz gibi ortalamayı çekmişiz. Ortalamayı buralara kadar getirmek isteyeceğiz ki şu an altına girecek. Ondan sonra artık yönümüz yukarıya döner. Evet. Bizim anlatacaklarımız, göstereceklerimiz bu kadardı. Herkese teşekkürler. Beğeniyi ve abone olmayı unutmayalım. Herkese çok teşekkürler. Hoşçakalın.